Arkadaşlar merhaba, bakın 500T hattının bir otobüsüyle birlikteyiz. Özelliği 1 milyon kilometre olmak üzere ve şanzımanı herhangi bir işlem görmemiş. ZF'nin Ecolife şanzımanı var. Bugün bu aracın biz yağını değiştireceğiz. Ayrıca aks yağlarını da değiştireceğiz. Ve de bir otobüs şanzımanının bu kilometreleri revizyonsuz görmesi için ne yapılması gerektiğini tek tek anlatacağız. Çok özel bir hat bu 500T. 84 kilometrelik bir hat. Dünyanın en ünlü, en zorlu hatlarından bir tanesi otobüsçülük için. Üzerinde güneş batmayan otobüs hattı. Abdurrahman abi, seni alalım. Sen de aracın kaptanısın. Evet. Ya nasıl yaptın revizyonsuz 1 milyon kilometreyi bu arabayla? Zamanında bakım, doğru bakım ve araç kullanırken dikkatli kullanmak. Doğru kullanım. Süper. Bu arada arkadaşlar şu anda neredeyiz? ZF'nin Başakşehir şubesindeyiz. Burada ağır vasıtalar, kamyon, otobüs gibi araçlar geliyor. Daha önceden biliyorsunuz Volkswagen Amarok'u Sultanbeyli'ye götürmüştük. Yuvasına götürmüştük ZF kullandığı için. Şimdi bir başka ZF şanzımanlı otobüsü bu sefer Başakşehir'deki ZF'nin yuvasına getirdik. Abdurrahman Kaptan, o zaman çıkalım bari. Hem senin aracına bir baksınlar diyagnozla. Şanzımanın kontrolü bu şekilde başlıyor. Arkadaşlar ben de atlayayım ve başlayalım bu işe. Şimdi ilk olarak Fatih Usta'yla görüşeceğiz arkadaşlar. Kendisi bize bu diyagnoz olayını anlatacak. Biz öncelikle aracın diagnostik kayıtlarını alıyoruz burada. Bunları dosyalıyoruz. Araç daha sonra tekrar geldiğinde bunları kıyaslama şansımız oluyor. Ve bir data logger kaydı alacağız. Şanzımanın vites değişimlerini nasıl yapıyor? Gecikmeler var mı? Bir kusur var mı? Bunları buradan izleyeceğiz. Kayıtlarını alacağız. Vites geçişlerindeki hatalar varsa onları takip ediyoruz. İşte basınçlar ve kaydırmalar var mı yok mu? ZF Ecolife 6 ileri şanzıman. Yani tüm vitesleri kullanıyoruz. 6. vitese kadar yükselmeler, 6'dan düşüşlerde bir problem var mı? Onu şu anda seyrediyoruz. Tork konvertörünü de takip ediyoruz. Onda da bir hata var mı? Varsa burada görüyoruz. Şanzımanın sökülmesini gerektirecek bir hata görürsek testi çok uzun tutmamıza gerek yok. Bunu bitiriyoruz ama belli bir gruplarda bir arıza arıyorsak tabii testi biraz daha uzun tutuyoruz. Gördüğümüz kadarıyla bütün testleri kullandı. Sıkıntılı bir durum gözükmüyor. Her şey normal. Aslında gelen işlerin birçoğu bizim şanzımanla ilgili olmuyor. Ama bizim şanzımanın vites geçişlerini de etkileyen araçtan gelen kusurlardan nedir? Motor çekişi olmadığı zaman bu bizim şanzımanı direkt etkiliyor. Motor çekişinde zayıflık, viteslerde takılı kalma gibi. Yani 3. vitesi yukarı çıkamıyor araç. Bu sefer şöyle bir algı oluşuyor. Bu şanzımanda problem var. Biz bunlarla çok karşılaşıyoruz. Geliyor, işte biz servise baktırdık, şöyle oldu, bir şey bulamadılar. Bir şanzımana bakacağız. Çünkü şanzıman vites değiştirmiyor. Buradan izleyerek tespit edebiliyoruz. Aracı oradan servise yönlendiriyoruz. Evet, önemli bir nokta. Motor torkunda düşme gördüğümüz zaman, yani istenilen seviyeye gelmediği zaman, örnek veriyorum, bu 1100 Newton'a, bakın 1099'a çıkıyor burada. 1100 Newton'a çıkması lazım tam yükte. Bu bazen 700'de 600'de sabit kalıyor. Bu bizim şanzımanın vites atımını etkiliyor. Çünkü ken hattıyla iletişim halinde olduğu için motor torkunu düşük görürse vites yükseltmez. Zaten bu şanzıman maksimum 1200 Nm'ye kadar. Bu 1200'lük, evet. 1200'lük. Bu kullanılan Değerine motorlarda, sahip. bu araçlarda 1100-1200 arası. Evet. Tabii çok çeşitli testlerimiz oluyor. Sadece viteslerle ilgili değil. Hararet, şanzıman harareti, vites geçişlerinde problem, bu araçtan kaynaklı problemler, çekiş problemleri, bunların da testini yapıyoruz. Yani bizimle ilgili bir durum varsa biz orada zaten kendi tarafımızdan müdahale ediyoruz. Aynen. Eğer bizlik bir durum değilse, aracın motoruyla ilgili bir durum varsa, yani güç düşüklüğü varsa orada servise yönlendiriyoruz. Aşağı indik, şimdi rampaya çıkacağız. Çıkarken şimdi göz kararıyla bu D'de gittiğin zaman bu araç burada zorlanır. Ne yapar? Araba bir atar geri düşer, atar geri düşer, vites bulamaz. Akıllı şanzıman olduğu için bu vitesi yakalayamıyor. Ne yapıyoruz biz? Şimdi daha normale geçtik. Şimdi biz ne yapıyoruz? Buradan rahat gidebilmemiz için vitesimizi boşa atıyoruz ve 3. vitese takıp 3. viteste araç kendiliğinden rahat bir şekilde artık kendiliğinden 3. viteste, yani normal bunu kendi göz kararıyla da gidebiliyorsun. Anlayabiliyorsun. Çünkü sen uzun süre bu işe eğer gönül vermişsen zaten araç seninle konuşuyor. Hissettiriyor kendini sana. Yani anlayabiliyorsun. Bu araç bu şekilde, isterse bu 3 kilometre bu uzunlukta olsun.
Uzun bir rampa olsun. Biz bunu 3'e taktık. 3. viteste bu araç kendiliğinden gidiyor. Hiç yorulmadan, bağırmadan. Ama sen diyorsun bunu şimdi D'de kullansan o zaman sürekli kararsız kalabilir. Tabii. Değişmeler yapabilir. Şimdi ne Önceden yapıyor? değiştirmediğin için Mesela falan. gaz veriyorsun, araç kendini toparlayamıyor. Vites yükseltiyor. Mesela bak şu anda gördüğün gibi düşürdü. Şimdi 2'ye. Normal şimdi 3'te devam ediyor. Normalde gaz, ben kestim biraz gazı. Şu anda ama D'de olduğu zaman ne yapıyor? Sürekli vitesi düşürüyor, yükseltiyor. Düşürüyor, yolda biraz bozuk. Ne oluyor? Zorlama oluyor ama şu anda zorlama yok. Araç işte bayağı bildiğimiz gibi Gerçekten rahat çıktı ama rahat dediğin çıktı gibi. yani. Bir Ha, de şimdi ne oldu? Biz araç şu anda düze çıktı. Biz D'yi bu vitesle alıyorsun kullanmıyoruz. D ile araç gene kendini toparlayıp geri devam ediyor. İşte olay budur. Yani sen o zaman sürekli bu şekilde kullanıyorsun. Aynen bu şekilde ben de kullanıyorum. Ben kardeşlerim de kullanıyor. Talimat şu. Bu da bizim ustalarımızın bize vermiş olduğu talimata uyarak. Gene bir rampaya geldik. Şimdi 2 yapıyoruz. Şu anda çok dik rampa. Şimdi 2 ile rahat rahat gideceğiz. Şimdi bu rampa çok dik olduğu için 3 bile bunu kurtarmıyor. Sen de görüyorsun. Burası daha da dik. Çok dik. Şimdi viraj da var. Ne olur? Şu anda şanzıman 2. viteste. Evet. Düşün yani bir manuel vitesi araç kullanıyorsun. Sen o aracı artık nasıl o rampayı çıkacaksan bu da aynı şekilde yani. Ama D vitesde kullanırsan bu araç ne olur? Biz şimdi burası biraz daha rahatladı. Şimdi 3'e atıp biraz daha yükseltiyorsun. Bu şekilde araç rahat gidiyor. Şanzıman da zorlanmıyor, motor da zorlanmıyor. Ama işte gel bu dik rampayı sen bunu D'de kullandığın zaman sürekli motor da boğuluyor, şanzıman da Rampada rampaymış ama yani. Yani. Hem dönüyoruz. aynen. Hem vites 3 ile 2 arasında şey yapıyor, senin tarafından değiştiriliyor. Ama dediğin gibi işte bunu normal D'de bıraksam arada kararsız kaldığı için işte o balatalar sürekli olarak işlem halinde oluyor. Evet. Tabii. Şimdi biz bir de şehirler arası yollardan bahsetmiyoruz arkadaşlar. İstanbul'dan bahsediyoruz. Yani Yani. bu şartlar gerçekten öyle ya da böyle Düşün. dünyanın en ağır şartlarından Ya. bazıları burada var yani. O da şu anda araç boş olduğu için yani Tabii. bu kadar rahat. Bir de şunu düşün. 100 tane adam olduğunu adam düşün. var 10 Ya. ton yapar en azından yani. Tabii. 10 ton. Şimdi bunun bir de onun ağırlığını düşün. Tabii. Bu arabanın zorlanmasını o zaman artık anlarsın yani. Evet. O yüzden yani o vitesi elle ayarlamak, Abdurrahman Kaptan'ın da söylediği gibi o hislere göre artık tanıyorsunuz sonuçta. Ya, çünkü- Ona göre değiştirmek işte şanzımanın ömrünü gerçekten etkileyen noktalardan bir tanesi. Bir de güzel bakımını yaptığın zaman Yani doğru yerde, doğru yerde, zamanda doğru bakım. zamanda süper. Doğru yerde, doğru zamanda. Olay bu. İlk çıkışta 3. viteste kullandı. Bu ne demek oluyor? 4'e atmaz şanzıman ve o yokuşu 3 ile çıkar. Gerektiğinde 2'ye düşürebilir. O ona göre ayarladı oradan. 3 ile çıkabileceğini tahmin etti. 3'te kullandı. Dönüşte biraz daha dik bir rampadan çıktık. Orada da 2 ile Aynen, çıktı. 2 ile çıktı Bu da tabii de. 3'e atmayacağı anlamına geliyor. Çünkü 3'e attığı zaman tekrar 2'ye düşecek. 2-3 orada sık vites değişimi olacak. Buna izin vermemek için 2'de kullandı. Burada yokuşlarda kullanabilir. Düz yolda kaptanımızın dediği gibi D'de gitmek normal olanı. Ama yokuşlarda yokuşun eğimin seviyesine göre 1-2-3'ü kullanabilirler. Arkadaşlar şimdi işlemler başlıyor. Bakın burada en önemlisi her şeyden önce güvenlik. Her tekerleğe ayrı gelecek şekilde bakın buradan lifte kaldırıldı, ayarlandı. Ondan sonra da burada gördüğünüz sehpalarla sabitlendi. Yani şu anda böyle dev otobüsü hem lift tutuyor, 4 ayrı lift, hem de bu gördüğümüz 4 ayrı sehpa. O yüzden rahatlıkla altına girebiliriz. Fatih Usta ile Ümit Usta da incelemelerine başladılar. Evet Fatih Usta, benim gördüğüm kadarıyla, senin de söylediğin kadarıyla herhangi bir şekilde bir problem yok şanzımanda değil mi? 1 milyon kilometre olmasına rağmen. Evet doğru. Bakım işlemine başlayacağız. Başlamadan önce rutin kontrollerimizi yapıyoruz. Şanzımanın motorla bağlantısında bir sorun var mı? Aktarma organlarında bir problem var mı? Şurası tork konvertörünün bulunduğu Tork yer. konvertörü, evet. Bu aracın mesela işte şanzımanı, işte aksları vesaire hepsi ZF. Aracı havaya kaldırdığımız için birçok noktayı buradan görebiliyoruz. Motorda gözümüze çarpan bir kusur olursa veya arabanın altında onu araç sahibine söylüyoruz. Evet, bu önemli bir şey. Yani işte efendim şanzımanı tamam eyvallah ZF. Tamam
Aksı bakın orada görünüyor. Aks ZF ile zaten bitmiyor iş kontrol yani. noktamız bizim. Aks ve şaft aktarma organı olduğu için bunlar bizim rutin kontrol noktamız. Onun haricinde su kaçağı, yakıt kaçağı olabiliyor motorda. Motorla ilgili bir problem olduğunda onu da araç sahibine söylüyoruz. Ya bu önemli bir hizmet bana sorarsan. Çünkü burada gelince Check-up gibi oluyor. evet aynen çok güzel check-up gibi oluyor. Motorla şanzımanın bağlantı noktası motor muhafızasından buradan kontrol ettiğimizde bir yağ kaçağı görüyoruz. Yüksek ihtimalle motorun krank keçesinden gelen bir yağ. Yine süspansiyonla ilgili burada görüyorsunuz mesela altını vurmuş, amortisörün ucu eğilmiş. Artı bir terleme mevcut. Yüksek ihtimalle patlak. Bu tip olumsuzlukları burada tespit edebiliyoruz. Arkaya doğru geldiğimizde burada şaftı mutlaka kontrol ediyoruz. Şaftın mafsallarında kayıcı diye tabir ettiğimiz şaftın uzamasını, kısalmasını sağlayan şu parça, iki parçadır şaftımız. Burada bir boşluk var mı? Devamında diferansiyele aksa giren tarafta boşluğunu kontrol ediyoruz. Burada normalin dışında bir boşluk var mı? İstavrozlarda bir bozulma var mı? Bunları kontrol ediyoruz elle ve gözle. Motor kulaklarına ayrı bir parantez açalım burada. Motor kulaklarının sağlam olması çok önemli. Bunlarda oluşabilecek deformasyon, yırtılma, motor aşırı sarsıntıdan dolayı motorun şanzımanla arasındaki bağlantısını zorlayacağı için ayrılmalara sebep olabiliyor. Ve bu ayrılma devamında bağlantı saclarını, bizim membran sacları dediğimiz birbirine bağlanan parçaları kopartıyor. Devamında da tork konvertörüne zarar verdiği için burada şanzımanda en büyük hasar işte bu şekilde oluşuyor, öyle söyleyeyim. Evet, şu anda aksın yağ değişimini yapacağız. Burada 4 tane tapamız var. 2 tane burada, 2 tane de diğer tarafta. Gördüğünüz gibi. Bu alttakiler yağ boşaltma tapaları, büyük tapalarımız. Bu tarafta da var. Bu dolum tapası, diğer tarafta. Buna göre baktığınızda seviyesi biraz daha yukarıdadır. Evet, birisi aşağıda, Dolumu birisi buradan yukarıda. yapıyoruz. Burası da seviye tapası. Gördüğünüz gibi burada bir çizgi, bir simge göreceksiniz. Seviyemiz o yani değil mi? Yağ Seviye seviyemiz. burası. Buradan doldurduğumuz zaman yağ buradan gelecek. Geldiği zaman da seviyesi Gelecek tam ve olmuş olacak. zaten belli. Şu şekilde hop seviye buradan. iki taraftan boşaltım yapacağız. Önce seviye tapamızı açıyoruz. Ondan sonra boşaltım tapalarından boşaltım yapacağız. Önce bir Numunemizi yağ alacağız. Bir bakacaksınız. Şu anda yağın rengine, formuna buradan bakıyoruz. Görüntü itibariyle şu an bir sorun gözükmüyor gibi gözükmüyor. Tabii ki boşaltım tapalarından daha net anlaşılacak. Onlar çünkü mıknatıslı tapadır. Herhangi bir parça kırığında mıknatıslı tapadan görebileceğiz. Burada yağında herhangi bir çamurlaşma, su almış mı almamış mı? Bazen çapak oranı çok yoğun olabiliyor. Yani baktığınızda görebiliyorsunuz. Aşırı çapaklanmada bu belli oluyor. Dökülen bir şey değil de bir kabın içinde kontrol etmiş oluyorsunuz Evet, sonuçta. kabın içinde daha sonra orada kontrol ediyoruz. Tapayı açtığımızda yağında çamurlaşma veya su izine rastladığımız zaman bunun en önemli sebebi havalandırma olabilir. Genelde havalandırmaların yanlış montajından kaynaklı olarak buradan araçta da görüldüğü gibi Örneğin havalandırmanın ucu açıkta duruyor. Buradan kışın yağışlı havalarda sprey şeklinde bir duman şeklinde bir ortam oluşuyor. Buradan aksın içine giriyor. Bu da yağın formunu bozuyor. Yağın formunu bozduğu zaman zaten orada rulmanda aşınmalar, dişlilerde aşınmalar orada başlıyor. O zaman mesela aksın içinde su bulunabiliyor. Doğru değil mi? Evet, yani bu yanlış montajdan kaynaklı Su yürüyebiliyor yani bir Evet, şekilde su oradan buradan yağ gidebilir. karışabiliyor. ZF'nin havalandırma kitini kullanıyoruz. Orijinal havalandırma kitini. Bu araçtan gelen tesisatı iptal edip aksın üzerine bunu bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi kafasında bir tane filtre var. Hem havalandırmayı sağlıyor, hava alabiliyor. Aynı zamanda su ve nemi içine çekmiyor. Okay. Yani aks nefes alabiliyor ama içine su almıyor. Yani sonuçta bir sübap mekanizması var burada. Evet, doğru. Tabii bu bahsettiğimiz şey bağlantı bu şekilde olursa, bu her zaman böyle olmayabiliyor. Bu bazı araçlarda orijinal olması gerektiği gibi şu havalandırmadan şasinin içine kuru bir bölgeye bağlantısı yapılırsa bir problem olmuyor. Evet. Boşaltım esnasında oradan da hava alsın. Evet. Daha rahat boşaltmamızı sağlayacak yağı. Kaç litre alıyor ya? Yaklaşık 18 litre. Maşallah.
Bayağı bir böyle debili geldi yani. Evet. Ben esas şeyi merak ediyorum işte mıknatıslı tapayı, o da burada. Evet. Tamam bakalım. Şimdi bu gördüğümüz ince tozlar, bunlar normal aşıntıda oluşabilecek metal tozları, öyle söyleyeyim. Yani bunda kalın bir parça olup olmadığına bakıyoruz. Bunlar hep tapa mıknatısı tarafından toplanan böyle metal parçaları. O da önemli. Yoksa ne olacaktı? Yağın içerisinde dolanıp duracaktı. Bir şekilde her şeyi aşındıracaktı. Dişlileri aralarına girecekti. Aslında temel olarak bunlar zaten dişliden kopan minik minik parçalar diyebiliriz. İyice süzülmesini bekliyoruz. İyice süzüldükten sonra burayı kapatacağız. Diğer taraftaki tapayı açacağız. Buradaki püf noktası, yani bazen yapılan yanlışlardan birisi tek taraftan boşaltım yapılıyor. Öyle olduğu zaman burada bir miktar yağ kalıyor. Yani yağın tamamını değiştirmemiş oluyoruz. Biz burada iki taraftan da boşaltım yapacağız. Şimdi bakalım, oradan bayağı boşaldı ya. Buradan ne kadar basınçla gelecek ben merak ediyorum. Buradan da gelecektir. Değil mi? Oh, maşallah. Toz diyebileceğimiz çok ince tozları biriktirmiş. İri bir parça yok şu anda. Bunlar tabii Normal aşıntıdan kaynaklanan evet. metal tozları burada yapışıyor. Aksinin içinde dolaşmasın. Yani işte aslında bunlar hep bu tip böyle normal şeylerle karşılaşmak işte aksın, şanzımanın vesairenin sağlıklı bir şekilde görevini gördüğü anlamına geliyor aslında. Bunların Evet, hepsi doğru. bir kontrol en nihayetinde değil mi? Doğru. Boşaltım işlemi bitti. Boşalıyor hala. Doldurma tapasını açıyoruz en üstteki. Oradan dolum yapacağız. Evet. Yani temel olarak birinci tapamız doldurma. Sonra 2 tane boşaltma tapası var. Ve Bir seviye de şurada tapası. seviye tapası var. Nasıl ki buradan numune aldık. Evet. Şimdi taştığında Oradan da yağın tamam taşmasını diyeceğiz. bekleyeceğiz. Evet abi, şimdi bizim bu diferansiyel yağımız değil mi? Yani aksa kullanacağımız yağ. Evet. Nedir Aksak- bunun viskozitesi? ZF Ecofluid X8090. 80-90 Evet. kullanıyoruz. ZF'nin kendi yağı. Evet. Büyük tapalarımız 120 Nm. Şu an sıktığımız. Evet, şu an 120 Nm ile Sıkıyoruz. sıktık. Maalesef çoğu yerde buna dikkat edilmiyor. Evet. Sonuçta Fazla sıkılıyor. Sonra gevşetmekte problemler yaşanıyor. Tapalar bozuluyor bu sebepten kırabiliyor. dolayı. Kırabiliyor. Ya da dalgınlığına gelip eksik sıkarsa da sızdırma olabilir. Doğru. Tork işi gerçekten çok önemli. Ne eksik olacak ne fazla olacak. Tam ayarında. Tam ayarında olacak. Olay budur. O da tork anahtarıyla mümkün. Şimdi doldurma aşaması. Doldurduktan sonra da Evet. havalandırma ve doldurma tapalarını sıkacağız. Yine aynı şekilde tork anahtarıyla. Evet, geldi. İşte yaklaşık 18 litre yağ aldı. Şimdi kaç torkla sıkıyoruz? 60 Nm. Şimdi 60 Nm ile. Yani normalde bir kez tıkladı mı tamam, ikincide kontrol etmiş oluyorsun aslında sen. Evet. Çünkü sıkmıyor. İki sıkıyor demek değil. Birçok kişi onu bir daha sıktı falan zannediyor olabilir. Ama orada bitti aslında birincide. Şimdi temizlik. Yüzyılın icadı balata spreyi. Her derde deva. İşlem tamam. Şanzımanın etiketini de bulduk. Şimdi şanzımana geçtik arkadaşlar. Bakın. Şanzımanın boşaltma tapası bu. Ve geliyoruz. Bu da şanzımanın yağ filtresi. Evet. Tamam. Ne olur burada mesela normalde bir problem olsaydı? Burada genelde yani çok yoğun balata tozları olabilir. Eğer kaydıran bir şanzımansa, içindeki metal aksamlarda bir problem olmuşsa çapaklanma olabilir. Ama bunda öyle bir problem gözükmüyor. Evet, şimdi içerisinde filtre var. Filtreyi Filtreyi çıkartıp çıkartacağız. Yenisini takacağız. Bu şanzımanın kendine has bir kokusu var. Tabii ki farklı bir şey gördüğünüzde kokusu farklı gelirse oradan da bir tecrübe edebilirsiniz. burada hiçbir numara yok yani. Her Yok, şey gayet güzel. gıcır. Gerçekten bakımları zamanında yapılmış bir şanzıman. Bakalım ne zaman revizyon olması gerekecek? Ben onu merak ediyorum. Ne dersin? Onu 1 milyon gitmiş, daha ne kadar gider? Onu şu anda öngöremiyorum. Devam edebilir. Çapak yok, gayet temiz. Onlara bakıyoruz. Abdurrahman Kaptan bunda bir 1 milyon daha yapar, ben diyeyim size. Yapabilir. Yapar. Her şey gıcır gıcır. Bu kadar temiz çıkıyorsa o zaman iyi gidecek inşallah her şey.
Geçici olarak taktık bunu şimdi. Yağını boşaltmak için. Şu da onun soğutucusu. Evet. ZF'nin retarder'ı var. ZF'nin diğer yarı otomatik şanzımanlarında harici retarder, onlara interder deniyor. Evet. Şanzımanın dışında olur ünite. Bunda içinde. Direkt kendisi bütünleşik. Kendi içinde. Rengi bile güzel ya. Yağ filtresinin kutusunda beraberiyle o-ringleri de çıkıyor. Bunları her seferinde değiştiriyoruz çünkü kaçak olabiliyor bazen. Keçi her zaman çok önemli bir şeydir. Sırf şundan dolayı yapılan iş rezil kepaze olabilir yani. Bu da yenisi. Evet, incecik de bir şey. Evet. Şunu bile oturtmak ayrı bir şey. Çünkü gerçekten düzgün oturmazsa, kıvrılırsa bir tarafa vesaire bu bile sıkıntı yaratır. Bundaki tork değeri nedir? Bunu 23 Newton sıkmamız yetiyor. Şimdi yağ filtresine takacağız yenisine. Kutumuz içinde aynı zamanda kapağında o-ringi var. Bunu da değiştiriyoruz. Takım halinde oluyor bunlar. Bunu takmadan önce birazcık bu o-ringini yağlamamız gerekiyor. Yoksa yukarıda ısırabiliyor takarken. Lap diye oturdu. Bu o-ringi de yağlıyoruz. Ve de onun kapağını da tabii. Şu tarafı da aldık. Bunların torku ne kadar? Bunlar da 23 Nm. Hepsi aynı yani. Topluyoruz, evet. Önce boşluklarını alıyorum. Şimdi bunu senin elinde gören bir korkmuştur. O kadar tork dedin, 23 dedin, aldın eline makineyi çarp diye sıkacaksın. Bir demiştir yani değil mi Ümit? Evet. Ne dersin? Hassas olmak lazım. Çok fazla bastığınız zaman cıvatalı kopartabiliriz. Doğru. Peki, cıvata kesme diye de söylenir. Şimdi geldik torka. 23 Nm torkla sıkıyoruz. Her işlem tamam. Şimdi geldi doluma Fatih Usta. Evet, doluma geldik. Şu Ne anda diyorsun bu işe? Nedir? Ne kullanacağız yağ olarak? ZF'nin EcoFluid A-Life yani sınıf olarak, teknik olarak TML 20 F sınıfında bir yağ koyacağız. Bunun yağ değişim aralığı normalde 180 bin kilometredir. Ama şehir içi çalışan araçlarda yağ sıcaklıkları biraz daha yüksekte seyrettiği için retarder kullanımına bağlı olarak biz 120 bin kilometrede değişmesini tavsiye ediyoruz. Normalde bu aracın 180 bin yerine yağ değişim periyodu şanzıman için 120 bin kilometre. Bunu işte uzatırsanız işte 180 bin, 200 bin ya bir şey olmaz, şanzıman yağı değişmez, ömürlüktür vesaire gibi şeylerle yaklaşılırsa ondan sonra işte bu şanzıman 300-400 binde revizyon gerektirmeye başlar. Bırakın şimdi 1 milyonu, o kadar güzel çıktı ki her şey, belki de 2 milyon yapacak. Belki daha fazlasını inşallah. Yani sonuç olarak bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur demişler. Yağdır nasıl olsa deyip bu araca farklı bir yağ kullanırsanız bunun şanzımanına ya da motoruna işte o zaman ömürden yemeye başlarsınız. Yani bir araç kilometre canavarı olacaksa bu tip şeylerin hepsi de ayrı önem arz ediyor. Şanzımandan çıkan filtre. Bu filtrenin orijinal olmaması veya kalitesiz bir filtre kullanımında şanzımanı yanmasına sebep olabiliyor. Çünkü kalitesiz filtrelerde kağıt büzülmesi olabilir. Yağ geçirgenliği fazla olmayabilir. Bu tip durumlarda yanan şanzımanlar gördük. Tel filtre olmuyor, şişiyor. Orijinal filtre olması önemli. Tabii bunun dışında tel bir kaplama vardır. Evet, telin en büyük görevi ne yapmak? O içerisindeki malzemenin şişmesini engellemek. Şiştiği zaman dediğin gibi Bir tutma vazifesi görüyor. yağ bizim, düzgün sirküle olamıyor. eksik yağlamadan dolayı lameller eksik yağla çalışacağı için, tam sıkamayacağı için sürtünüp yanacaktır. Peki abi şimdi bizim şanzımanımız nasıl soğuyor? Orada retarder'ınkini gösterdin mesela. Hatta ortak dedin. Başka nasıl soğutuyoruz şanzımanımızı? ZF Ecolife şanzımanımız çift soğutuculu. Arkada gördüğümüz büyük soğutucu retarder'ın soğutucusu. Yan tarafta gördüğümüz kapağın arkasında gösterdiğimiz soğutucu şanzımanın soğutucusu. Burada püf noktası şu: soğutma suyunda antifriz kullanımı ve doğru antifriz kullanımı. Bizim şanzımanımız motordan gelen, yani sistemden gelen suyla, yani sıvıyla soğuyor. Öyle söyleyelim.
Motor soğutma sıvısı şanzımanı da soğutuyor. Evet, bu sıvının içinde yani antifriz olmadığını düşünürsek sadece suyla soğuduğu zaman kaynama derecesi antifrizi koyduğunuz zaman biraz daha yüksek olur. Kullanmadığınız zaman o küçük patlamalar kavitasyona sebep oluyor. Kavitasyona sebep olduğu zaman soğutucularda delinmeler ve gövdede de deformasyon ve delinmelere sebep olabiliyor. Evet. Bu delinme neticesinde şanzıman yağının içine su karıştığını düşünürsek yani orada da lamelleri hemen bozacağını, tutunma özelliğini kaybedecektir. Bu da kaydırmalara sebep olur. Yani şanzıman zaten kısa bir süre sonra revizyon isteyecektir. Evet, çok önemli bir nokta. Yani motor soğutma sıvısındaki bir hata doğrudan senin şanzımanını da etkiliyor aslında yani. Olay Evet. bu. Yeterli, tamam. Evet, madem o kadar antifriz dedik, bir ölçelim bakalım antifrizini. Tespomesiyle değil, bakın refraktometreyle, işin gerçeği budur. Sonuç bunun alınır esas olarak. Tabii piyasada çok yaygın değil ama işin doğrusu damlatalım. bu dediğim gibi. Kapağı kapatıp bir Dürbün bakalım. gibi bakacak şimdi. Yüzde kaç bakalım, oradan gösterecek. Evet, şu an 7-8 derece, yani 7 derece civarında gösteriyor. Bunun normali 15 derecedir. Yani 15 derece ve Eksi. üzerinde olması tabii eksi. Fatih Bey doğru söylüyorsun. Geçen devirdaim değişiminden dolayı biz biraz su ilave ettik. Antifrizin eksik olduğunu ben de farkındayım. Teneke antifriz ilave edeceğiz inşallah. Şimdi kabin içindeyiz ve şanzıman yağının koyulduğu yer burası. Şurada bir koltuk sırası var. Bir de burada bir koltuk sırası var. Onun tam ayağının altında. Tam şanzımanın tepesindeyiz. Bakın. Onun şeyi buradan. Maşallah. İçeride o şekilde. Bu da ağzı. Bakar mısınız nasıl? Dışı kaplanmış adeta. Kaç litre alacak? Tahmini. 25 litre. 25 litre bu. 25 litre yağ basıyor. Evet. Önümüzde uzun bir yol var. Daha 1 litresi doldu. Geldi. Evet, 25 litremiz tamam. Seviye kontrolü Seviye şimdi. kontrolünü rölantide çalışırken düz zeminde yapıyoruz. Şu anda 25 litre yağımızı koyduk. Şimdi şöyle. Yağ çok temiz olduğu için net gözükmeyebilir belki. Bakın tam şurada, buraya yakın bir soğuk ayarımız var. Burada 30 santigrat derece ve 90 santigrat derece. 30 santigrat dereceye ayarlıyoruz burada. Arkasında da sıcak soğuk işaretleyiciler var. İşte soğuk ve sıcak. Soğuğun üst noktasında olacak şekilde 25 İkisinin litre ayarı farklı. Onu da söylediğin Evet. iyi oldu. 30 derecede yağ seviyesi tamamdır. Evet, tüm işlemler tamam. Şu an teste çıktılar. Tekrar diyagnoza bağlayacaklar. Bakacaklar her şey yolunda mı? Aynı değerleri daha iyi bir şekilde alıyorlar mı? Ardından buraya gelecekler. Bir de kaçak testi yapılacak ve bütün işlem tamamlanacak. Son kontrollerimizi yapıyoruz. Test sürüşünden geldik. 80 derece çalışma sıcaklığında yağ kontrolü yapacağız. Çubuktan yağ seviye kontrolü değil mi? Evet. Ümit Usta son kontrolü yapacak. 80 derecede yağ çubuğundan seviye kontrolü. Şu an bakıyoruz. Yani sıcak noktanın tam üzerinde. Evet. Kilometre canavarlarında bu sefer ZF'nin Ecolife şanzımanını sizlere gösterdik ve bir şanzımanın kilometre canavarı olabilmesi için yapılması gerekenleri, nasıl kullanılması gerektiğini gösterdik. Umarız videomuzda beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.